Batı medeniyetinin temel taşları olan antik Yunan felsefesinin Roma'nın çöküşüyle birlikte öylece buharlaşıp gitmediğini hiç düşündünüz mü? O paha biçilmez bilginin, yani Avrupa'nın o karanlık çağlar dediği dönemde kaybolmasını engelleyen, genellikle de hiç aklımıza gelmeyen bir kayıp halka var. Evet, İşte bu halka Mezopotamya'nın Süryani alimleriydi. kesinlikle öyle. Bugün sizin için ele aldığımız kaynak Efrem İsa Yusuf'in Mezopotamya'nın Bilim Öncüleri adlı çalışması. Amacımız da tam olarak bu. Bu sessiz kahramanların, bu entelektüel meşale taşıyıcılarının izini sürmek. Yani Aristo mantığı, Galen tıbbı, bütün bunların Atina'dan çıkıp Bağdat'a, oradan da yeniden Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan o inanılmaz serüven. Aynen öyle. 1000 yıllık bir serüven bu. Harika bir yolculuk olacak gibi. O zaman en temelden başlayalım. Yani bu hikayenin kahramanları Süryaniler kimdi? Onları tarihin bu kadar kritik bir kavşağına yerleştiren neydi? Kaynağımız onları köklere binlerce yıl geriye, yani Asur ve Babil'e dayanan, Aramice konuşan ve Hristiyanlığı benimsemiş kadim bir Mezopotamya halkı olarak tanımlıyor. Anladım. Ama onları gerçekten eşsiz kılan şey coğrafi konumları. Nasıl yani? Şöyle bir düşünün, batıda Greko-Romen dünyası, doğuda Pers İmparatorluğu, güneyde ise daha sonra yükselecek olan Arap medeniyeti var. Tam ortadalar. Tam bu üç devasa dünyanın ortasındalar. Bu da onlara, hani isteseler de istemeseler de doğal bir kültürel köprü rolü biçiyor. Bu kadar güçlü imparatorluğun arasında kalmak onları ezebilirdi de aslında. Ama anladığım kadarıyla bu durumu bir avantaja çevirmişler. Peki bu köprü rolünü daha da sağlamlaştıran ne oldu? İşte burası çok ilginç. Genellikle dini ayrışmaların, hani kültürel bir içe kapanmaya yol açtığını düşünürüz, değil mi? Evet, genelde öyle olur. Ama Süryanilerde tam tersi oluyor. 5. yüzyılda inanç farklılıkları nedeniyle Nasturiler, yani Doğu Süryanileri ve Yakubiler, yani Batı Süryanileri olarak ikiye ayrılıyorlar. Peki bizim hikayemiz için hangisi önemli? Bizim için kilit grup Nasturiler. Çünkü Bizans İmparatorluğu'yla yaşadıkları dini anlaşmazlıklar yüzünden bugünkü Türkiye'nin güneydoğusundan ve Suriye'den ayrılıp rakip Pers İmparatorluğu topraklarına göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani günümüz Irak ve İran'ına. Bir dakika, bu biraz garip geldi. Yani dini bir kriz, bir nevi sürgün, entelektüel bir patlamayı mı tetikliyor? Bu nasıl olabilir? Aynen öyle oluyor, çünkü yanlarında sadece inançlarını değil, bütün bilgi birikimlerini, kitaplarını, okullarını ve en önemlisi Grek felsefesine olan hakimiyetlerini de götürüyorlar. Anladım. Anladım. Pers topraklarında, Bizans'ın baskısından uzakta, daha özgür bir ortamda yeni entelektüel merkezler, yeni okullar kuruyorlar. Yani dini bir anlaşmazlık, bilginin doğuya doğru daha güvenli akmasını sağlayan bir katalizöre dönüşüyor. Bu gerçekten beklenmedik bir sonuç. Peki Grek felsefesiyle ilişkileri nasıldı? Yani onu sadece alıp kopyalayan pasif öğrenciler miydiler, yoksa kendi sesleri var mıydı? Kesinlikle kendi sesleri vardı. Hem de en başından itibaren oldukça eleştirel ve özgüvenli bir duruşları var. Bu noktada kaynakta öne çıkan iki isim, Süryani düşüncesinin iki zıt kutbunu temsil ediyor. Tatiyen ve Mara. Patiyen'den başlayalım o zaman. Sanırım asi olan oydu. Tam anlamıyla bir isyankar, kendisini barbarlar gibi davranan filozof olarak tanımlıyor. Vay canına. Düşünün, Greklerin kendilerinden olmayan herkese barbar dediği bir dünyada bu kelimeyi alıp bir onur madalyası gibi takıyor ve Grek kültürüne inanılmaz sert bir eleştiri yöneltiyor. Onları kopyacılıkla, başkalarının icatlarına konmakla suçluyor. Bu çok cesurca. Yani felsefenin mucitleri sayılan Greklere siz aslında hırsızsınız mı diyor. Elimizde buna dair somut bir örnek var mı? Olmaz mı? Kaynaktaki şu sözleri gerçekten sarsıcı, aynen aktarıyorum. Ey Grekler! Kurumlarınızdan hangisi özünü barbarlara borçlu değildir? O çok sert. Devam ediyor, astronomiyi Babillilere, geometriyi Mısırlılara, alfabetik yazıyı da Fenikelilere borçluyuz. Bu Grek merkezi dünya görüşüne karşı Mezopotamya'dan yükselen ilk ve en gür seslerden biriydi aslında. Sizin medeniyet dediğiniz şey bizden aldıklarınızın bir derlemesi diyor yani. İnanılmaz bir özgüven.
Aynen öyle. Bizim de kadim bir bilgeliğimiz var ve sizinkinden aşağı değil demenin en radikal yolu. Peki madalyonun diğer yüzünde kim var? Tasiye'nin bu ateşli meydan okumasının tam zıttında duran Mara nasıl bir karakter? Mara, Tasiye'nin öfkesinin yerini stoacı bir sükunetin aldığı bilge bir karakter. O da bir Süryani, o da Grek felsefesine hakim ama onun tavrı reddetmek değil, benimsemek ve içselleştirmek. Hikayesi de çok dokunaklı sanırım. Çok. Romalılar tarafından esir alınmış ve hapishaneden oğlu Serapion'a bir mektup yazmış. Bu mektup, bilgeliğin ölümsüzlüğüne dair bir manifesto gibi. Hapishaneden yazılmış bir bilgelik dersi. İçeriği nasıldı peki? Mektubunda malın mülkün geçici olduğunu ama bilgeliğin asla kaybolmayan, kimsenin senden çalamayacağı bir hazine olduğunu öğütlüyor ve sonra tarihten çok çarpıcı örnekler veriyor. Ne gibi? Diyor ki, Atinalılar Sokrates'i öldürerek ne kazandı? Karşılığında açlık ve veba buldular. Samoslular Pisagor'u yakarak ne elde etti? Toprakları bir anda kum altında kaldı. Çok güçlü bir argüman. Ve devam ediyor. Yahudiler bilge krallarını idam ettikten sonra ne oldu? Krallıkları yerle bir oldu. Yani bilgeleri öldürebilirsiniz ama fikirlerini asla yok edemezsiniz diyor. Ve son darbeyi şöyle vuruyor. Ama bu bilgeler ölmediler. Sokrates, Platon'un şahsında yaşamaya devam etti. Pisagor heykellerinde yaşadı. O bilge kralsa koyduğu yeni yasalarda yaşamaya devam etti. Muhteşem. Bu fiziksel gücün değil, fikrin kalıcılığına dair müthiş bir ders. Mara'nın bu metni, Süryanilerin neden bu bilgi mirasına dört elle sarıldığını da açıklıyor. Biliyorlardı ki imparatorluklar yıkılır, şehirler yok olur ama doğru fikirler ölümsüzdür. İnanılmaz. Yani bir yanda Tasiye'nin kendi köklerine sahip çıkan, Grek hegemonyasına meydan okuyan tavrı, diğer yanda Mara'nın evrensel bilgeliği benimseyen duruşu. Peki bu fikirler sadece bireysel düşünceler olarak mı kaldı, yoksa bunları nesilden nesile aktaracak kurumlar da inşa ettiler mi? İşte meselenin kilit noktası bu. Bu fikirleri kurumsallaştırdılar. Ve bu kurumlar bilginin gerçek mabetleri olan okullardı. Okullar. Evet, özellikle iki tanesi öne çıkıyor. Bugünkü Urfa'da bulunan Edessa Okulu ve Nusaybin'deki Nisibis Okulu. Bunları bugünkü anlamda birer üniversitenin ilk prototipleri gibi düşünebiliriz. Yani sadece din adamı yetiştirmiyorlar. Hayır. Filozof, hekim ve en önemlisi tercüman yetiştiren gerçek akademilerdi bunlar. Edessa Okulu'yla başlayalım. Bu okulu özel kılan neydi? Orada ne gibi bir devrim yaşandı? Edessa, tercüme hareketinin doğuş noktasıydı. Özellikle tercüman lakabıyla anılan Hibas gibi büyük hocalar sayesinde Aristo mantığı ilk kez sistematik olarak Süryanice eğitim müfredatına girdi. Aristo mantığı mı? Neden? Aristo'nun Organon adı verilen mantık külliyatı, Hristiyan teolojisini ve kutsal metinleri daha analitik, daha rasyonel bir şekilde yorumlamak için bir araç olarak görülmeye başlandı. Bu, dogmatik düşünceye karşı aklı ve mantığı öne çıkaran devrim niteliğinde bir adımdı. Yani bir pagan filozofun Aristo'nun mantık sistemi Hristiyan teologları için bir alet çantasına dönüşüyor. Bu bile başlı başına ilginç. Sonra ne oluyor? Hikaye Nisibis'e nasıl bağlanıyor? Yine o tanıdık tema devreye giriyor. Bir anlaşmazlık, bilginin yayılmasını tetikliyor. Edessa Okulu'ndaki Nasturi hocalar, okulun çoğunluktaki monofizit görüşüyle ters düşünce, Sınırdan geçiyorlar. aynen sınırı geçip Pers topraklarındaki Nisibis'e kaçıyorlar. Ve orada Narsai gibi dahi bir alimin liderliğinde Edessa'dan bile daha büyük, daha etkili bir okul kuruyorlar. Nisibis Okulu. Burası artık ana merkez oluyor yani. Burası artık bilginin doğuya aktığı ana damar bir Nasturi Üniversitesi haline geliyor. Kaynağımız bu okulun işleyişine dair de ilginç detaylar veriyor değil mi? Yani oradaki öğrencilerin hayatı nasıldı? Hiç de kolay değildi. İnanılmaz bir adanmışlık ve disiplin vardı. Örneğin okula kaydolan öğrencilerin 3 yıl boyunca bekar kalma zorunluluğu bulunuyordu. Dikkatleri dağılmasın diye sanırım. Evet, tamamen eğitime odaklanmaları isteniyordu. Daha da ilginci, okul parasızdı ama öğrencilerin geçimlerini sağlamaları gerekiyordu. Nasıl yani? Eğitim yılı bittiğinde
Yaz tatillerinde, yani Ağustos'tan Ekim'e kadar olan dönemde Mezopotamya'nın verimli tarlalarında hasat işçisi olarak çalışıyorlardı. Bu harika bir detay. Yani gündüzleri tarlada buğday biçen bir genç, akşamları hücresinde Aristo'nun kategorilerini ezberliyordu. Bu bilginin ne kadar büyük bir fedakarlıkla elde edildiğini gösteren müthiş bir ayrıntı. Kesinlikle. Ve bu okulların müfredatı inanılmaz zengindi. Sadece İncil tefsirleri yoktu. Aristo'nun tüm mantık eserleri, Porfiryos'un felsefeye giriş metinleri, Galen ve Hipokrat'ın temel tıp eserleri. Bütün külliyat. Bütün bu Grek bilim ve felsefe mirası sistematik olarak Süryanice'ye çevriliyor, üzerine şerhler yazılıyor, yorumlanıyor ve nesilden nesile aktarılıyordu. Bu okullar Avrupa'nın unuttuğu antik Yunan'ın entelektüel alevini Orta Doğu'da canlı tutan meşalelerdi. Peki bu noktada biraz duralım ve tabloyu netleştirelim. Elimizde Yunan'dan gelen paha biçilmez bir bilgi mirası var. Bu mirası alıp kendi dillerine, Süryanice'ye çeviren, yorumlayan, yüzlerce yıl boyunca okullarında öğreten bir halk var. Resmin bir sonraki adımı çok bariz görünüyor. Bu bilginin bir sonraki büyük medeniyete aktarılması. Tam olarak öyle ve o medeniyet 7. yüzyıldan itibaren İslam'ın yükselişiyle birlikte Arap dünyası oluyor. İşte o meşhur zincir. Evet, o meşhur tercüme zinciri burada tamamlanıyor. Grekçeden Süryanice'ye, yüzlerce yıl sonra da Süryanice'den Arapçaya. İşte Batı'nın unuttuğu veya iç savaşlar yüzünden erişemediği o antik miras bu iki aşamalı tercüme süreci sayesinde korunuyor. Süryani alimler bu zincirin en hayati halkasıydılar. Özellikle Abbasiler döneminde Bağdat, dünyanın bilim ve kültür merkezi haline geldiğinde bu Süryani alimlerin rolü neydi? Onları nerede görüyoruz? Sadece görüyor değiliz, sahnenin tam ortasındalar. Abbasi halifelerinin saraylarında baş tercümanlar, özel hekimler, danışmanlar olarak görev yapıyorlar. En tepe noktada yani. Kesinlikle. Bu isimlerin en ünlüsü ve belki de en önemlisi şüphesiz bir Nasturi Süryani olan Honayen İbni İshak. Bu adam ve onun kurduğu ekip adeta bir tercüme fabrikası gibi çalışarak Platon'u, Aristo'yu, Galen'i, Hipokrat'ı neredeyse eksiksiz bir şekilde Arapçaya kazandırıyor. Honaya'nın çalışma yöntemi nasıldı? Sadece kelimeleri bir dilden diğerine mi aktarıyordu? Hayır, yaptığı iş bundan çok daha fazlasıydı. O, modern bir filolog gibi çalışıyordu. Bir eseri tercüme etmeden önce imparatorluğun dört bir yanına haberciler gönderip eserin mevcut tüm el yazması kopyalarını topluyordu. İnanılmaz. İskenderiye'den, Şam'dan, Harran'dan gelen bu nüshaları karşılaştırıyor, en doğru ve eksiksiz metni tespit ediyordu. Ardından kendi ekibiyle birlikte, ki bu ekipte oğlu ve yeğeni de vardı, bu metinleri Arapçaya çeviriyordu. Bir de ödüllendirilme hikayesi var sanırım. Evet, Halife Memun'un onun çevirdiği kitapları ağırlığınca altınla ödüllendirdiği söylenir. Bu inanılmaz bir titizlik. Yani bilgiyi ham bir şekilde değil, işlenmiş, doğrulanmış ve zenginleştirilmiş bir şekilde Arap dünyasına sunuyorlardı. Peki bütün bunların önemi ne? Yani bu tercümelerin İslam dünyası ve sonrası için etkisi ne oldu? Etkisi devasaydı. Süryanilerin tercüme edip yorumladığı bu devasa külliyat, İslam'ın altın çağını besleyen ana entelektüel yakıt oldu. Yani İbn Sina, Farabi gibi isimler. Kesinlikle. İbn Sina'dan Farabi'ye, El-Kindi'den İbn Rüşd'e kadar o büyük İslam filozofları ve bilim insanları antik Yunan'ı büyük ölçüde Süryanilerin merceğinden, onların çevirileri ve şerhleri üzerinden okudular. Buradan çıkarmamız gereken asıl sonuç şu o halde, Süryaniler olmasaydı İslam'ın altın çağı bildiğimiz gibi olmayabilirdi. Çok büyük ihtimalle. Ve hikaye burada da bitmiyor. Bilginin yolculuğu devam etti. Yüzlerce yıl sonra 12. ve 13. yüzyıllarda bu eserler bu kez Arapçadan Latince'ye çevrilerek Endülüs ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Ve Avrupa unuttuğu geçmişiyle yeniden tanıştı. Aynen öyle. Platon ve Aristo ile yeniden tanıştılar. İşte bu yeniden tanışma, Rönesans'ın entelektüel zeminini hazırlayan en önemli faktörlerden biriydi. Süryaniler bu 1000 yıllık meşale taşıma yarışının en kritik, en sessiz ama en istikrarlı koşucularıydılar. O zaman şu sarsıcı soruyu sormak zorundayım.
Yani Bağdat'taki bu Süryani alimler olmasaydı, o zincir kopsaydı, bildiğimiz anlamda bir Dante, bir Da Vinci, bir Michelangelo olmayabilir miydi? Bu çok güçlü bir iddia gibi görünse de entelektüel tarih açısından büyük bir doğruluk payı var. Elbette Rönesans'ın tek sebebi bu değil ama Aristo'nun mantığı ve bilimsel metotları olmadan o felsefi ve sanatsal patlamayı hayal etmek çok zor. Yani o patlamayı mümkün kılan entelektüel barutu Avrupa'ya geri taşıyanlar onlardı. Kesinlikle görünmez mimarlardı. Özetle, Süryani tercüman ve filozoflar sadece pasif aktarıcılar, birer postacı değillerdi. Onlar yorumları, eleştirileri ve kurdukları okullarla bilgiyi koruyan, zenginleştiren ve medeniyetler arası köprünün temel taşlarını döşeyen ustalardı. Genellikle tarihin dipnotlarında kalan bu insanlar aslında tarihin en önemli entelektüel meşale taşıyıcılarıydı. Bu da bize medeniyetin tek bir çizgi üzerinde ilerlemediğini gösteriyor. Kesinlikle. Aksine farklı kültürlerin birbirine yaptığı katkılarla, devir teslimlerle zenginleşen dev bir nehir gibi. Süryaniler de o nehrin en önemli, en bereketli ve en sessiz akan kollarından biriydi. O halde sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Dinleyicimize zihin açıcı şu soruyu sorarak bitirelim. Eğer Mezopotamya'nın bu sabırlı alimleri 1000 yıl boyunca o alevi canlı tutmasaydı, o kitapları satır satır çevirip nesilden nesile aktarmasaydı, bugün bildiğimiz dünya nasıl bir yer olurdu? Batı dünyası kendi entelektüel babaları olan Platon'a, Aristo'ya ve Hipokrat'a yeniden kavuşmak için daha kaç yüzyıl beklemek zorunda kalırdı.